ünlü kişiler öldükleri zaman onların yüz maskesi alınıyor. Bu adamların hani buzullarda nasıl yaşadığına ben gerçekten hayret ediyorum. Hepinize merhabalar. Siz kanalıma abone olup seyahatime ortak olurken ben Admiral Tezkaya metro durağında indim ve Kunstkamera'ya geldim. Burası Neva Nehri'nin yakınında yer alıyor ve burası aynı zamanda Rusya'nın en önemli müzelerinden bir tanesi. Arkadaşlar burası Rusya'nın ilk kamu müzesi ve Çar 1. Petro tarafından bu müze kuruldu. Kunstkamera ismi biraz değişik, bunu kabul edelim. Çünkü bu müzenin ismi aslında Almancadan Rusça'ya geçme. Yani bu müzenin isminin orijinali Almanca arkadaşlar. Kunstkamera kelimesi Almanca'da sanat odası anlamına gelen Kunstkammer kelimesinden türetilmiş ama burası tabii ki sadece hani tablolardan ibaret değil. Birazdan bunu da sizlerle beraber keşfedeceğiz. Burası 1714 yılında Çar 1. Petro tarafından kuruldu. Peki neden Rusya'da böyle bir müze var? Biraz da bundan bahsedeyim. Çar 1. Petro Avrupa gezileri sırasında bu Kunstkameraları görmüş ve resmen aşık olmuş. Ve daha sonra oradaki bilim insanlarını, zanaatkarları Rusya'ya davet etmiş bu tarz Kunstkameraları yapmak için. 16. ve 17. yüzyıllar arasında Kunstkameralar aslında kraliyetlerin mülkündeydi arkadaşlar. Hatta şöyle ilginç de bir olay var. Bakın burası çok ilginç. 17. yüzyılda Danimarka Kralı 3. Frederick Hans Christian Andersen'in Prenses ve Bezelye masalında geçen kraliyet Danimarka Kunstkamerası'nı kurdu. İşte Çar 1. Petro'da bu Kunstkameraların atmosferini ciddiye aldı ve Rusya'ya taşıdı. Kitaplar, silahlar, nadir eserler aslında hepsi bu müzede. Çar 1. Petro arkadaşlar bunları satın alıp Rusya'ya gönderdi. İşte bugün gezeceğimiz bu devasa arşivin temeli Çar 1. Petro'nun nadir olan her şeye olan tutkusuyla atıldı. Tabii birçok insan burayı aslında anomaliler müzesiyle tanıyor. Yani doğanın yapmış olduğu o hataları da burada görebilirsiniz. Bu arada küçük bir not. Bu müzede kamera açıp bu eşsiz görüntüleri sizlere ulaştırmama izin veren Alexandra Bogatreva hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi müzeye girdik. Müzeye giriş ücreti 500 ruble. Ve burada hemen girişte bizi bakın Eskimolar karşılıyorlar. Bu adamların hani buzullarda nasıl yaşadığına ben gerçekten hayret ediyorum. Acaba o evlerde vesaire nasıl hiç donmuyorlar? Bu görmüş olduğunuz ilginç müzeyi kuran kişi arkadaşlar Çar 1. Petro'nun ta kendisi. Şimdi size burada bazı şeyleri maalesef göstermeyeceğim. Bunu da belirteyim. Çünkü göstermem sakıncalı arkadaşlar. Şöyle uzaktan size göstereyim. Hayatımda daha önce hiç böyle bir hani müzeye gelmemiştim. Benim için de gerçekten çok ilginç bir deneyim buraya gelmek. Şu an buradaki ışıklandırmalardan dolayı ekranda ışıkların titrediğini görebilirsiniz. Buna maalesef ki yapabileceğim hiçbir şey yok. Bakınız yine burada
Halı var. Bunun ne olduğunu çok merak ettim. Bu Amazon kıyafetiymiş arkadaşlar. Çok ilginç ya. Acaba kaçıncı yüzyıldan kalma? 19-20. yüzyıl arasında. Çok ilginçmiş gerçekten. Bakın burada bir Amazon ritüelini görüyorsunuz. Kameramı hafif yukarı kaldıracağım. Acaba burada Türklere ait bir şey var mı? Çok merak ediyorum. Eğer varsa benim için hani gerçekten de sürpriz olur. Şuna bir bakar mısınız? Hani bizim kültürümüzde hatırlarsanız bir Hababam sınıfı vardı. Hababam sınıfında kızları korkutuyorlardı. O kafatasına benziyor. Evet, burası Meksika halk sanatını anlatıyor arkadaşlar. Ben Çar 1. Petro'nun böyle bir zevke sahip olabileceğini gerçekten düşünmüyordum. Benim için de çok ilginç bir deneyim gerçekten. Şimdi ikinci kata doğru gidiyoruz diyecektim ama bu müzede daha size gösteremediğim, bu katta size gösteremediğim yerler var. Bakın bunlar da yine eski moda ait. Bakınız. Bu bana biraz şeyi hatırlattı. Hani bu Kızılderililerin kafalarına diktikleri tüyler oluyor ya. Biraz onları hatırlattı. Nedense. Ve Kızılderililere de geldik. Tam arka tarafımızda Kızılderililer varmış arkadaşlar. Tlingit diye yazıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu müzede gördüğünüz her şey arkadaşlar Çar 1. Petro bizzat kendisi topladı yani. Onu size söyleyeyim. O yüzden hani Çar 1. Petro gerçekten de saygıyı hak eden bir insan. Kendisi Rusya'nın en büyük imparatoru arkadaşlar. Bakın sanırım burada da bir tıbbi tedavi uygulanıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hani gerçekten o kadar gerçekçi yapmışlar ki. Yani takdir ettim. Bu görmüş olduğunuz heykeller gerçekten çok gerçekçi. Sanırım Balmum heykeli bunlar. Yani başka türlü gerçeğe bu kadar
yakın olması imkansız arkadaşlar. Bakın bunlar da av malzemeleri. Oku görüyoruz, yayı görüyoruz. Eğer eski filmleri izleyenleriniz varsa bunlar zaten tanıdık gelecektir. Bakın ne kadar hani yorgun görünüyor. Hani gerçekten çok merak ediyorum, acaba kendi milletime ait bir şey bulabilecek miyim? Bakın ne kadar çok gerçekçi. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Siz bu adamın şu an yüzünü göremiyorsunuz. Şu an birazını görebiliyorsunuz yüzünü, çünkü çok iyi kamufle olmuş. İyi bir avcı. Bakın burada Kunz kameranın 18. yüzyıldaki bir maketini görüyoruz. Ve yukarıda da tabii ki Çar 1. Petro var. Devam edelim. Bakın buradaki tüm müzelerde bu var arkadaşlar. Nereye gideceğiniz, daha doğrusu nereye gitmeniz gerektiği e, ok işaretleriyle belirtiliyor. Dolayısıyla yani bence kaybolmazsınız. Bakın eski balballara ne kadar benziyorlar. Bakın religiye yazmış, yani dinler yazmış. 19-20. yüzyılın ortaları. Bakın bizim emekçi Türk kadınlarına ne kadar benziyor, değil mi? Bakın burada da geleneksel kıyafetleri görüyoruz. 20. yüzyılın ortaları. Devam edelim bakalım. Evet. Şimdi burada Japon bir aileyi görüyoruz. Bakın ne kadar tatlı, sevimli bir aile, değil mi? Şimdi hemen bunun altında da e, o dönemde kullanılan Japon ayakkabılarının birer örneklerini görüyoruz. Bakalım da hangi ülkelere ait böyle şeyler çıkacak. Bakın yine burada Japonya'yı görüyoruz. Burada da keza aynı şekilde.
Bakın ne kadar ilginç. Yan tarafta da hemen sol tarafta da maskeler var. Ama şu devasa bir o kadar da hani bana özgün gelen şu maskeyi göstermek istiyorum. Bakalım devam edelim. O burada güzel Çince mi yazıyor yoksa Japonca mı yazıyor bilmiyorum. Bakın çok güzel bir kılıç var. Güzel gerçekten ilginç yani. Beğendim. Bakın burada da yine yemekte ve çay içmekte kullanılan malzemeleri görüyoruz. Yemekte kullanılan tabakları ve çay içerken kullanılan bardakları görüyoruz. Ne kadar ilginç tasarımlar var değil mi? Baksanıza. Bakın eski bir çaydanlık. Türkiye'deki hani o meşhur kara çaydanlıklara çok benziyor. Buradaki anıt da bayağı göbekliymiş yalnız. Evet bunlar geleneksel evler. Bakın burada geleneksel evlerin birer maketini görüyoruz. Devam edelim bakalım daha neler var. Doğal objeler burada. Bakın taşları görüyoruz. Bunların ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. Burada da Albert Seva'yı görüyoruz. Kendisi burada yazdığı kadarıyla bir eczacı. Doktor Royş'in burada çalışma yaptığı yeri görüyoruz. Bakın. Frederick Rush. Kendisi sanırım Charles 1. Petron'un tanıdığı insanlardan bir tanesi. Çünkü bakın buradaki ekranda tam şurada çevirisiyle 1. Petro ve Rush diye yazıyor. Kendisi büyük ihtimalle Charles 1. Petron'un bizzat tanıdığı bir insan. Да, еще тарелочками ролями. Да. Скелетики змей. Bakın gördünüz değil mi? Her şeyin aslını ne kadar korumuşlar.
Evet, az önce size gösterdiğim yerde böyle mutlu mutlu gezerken çok tarihi bir belgeye denk geldim. Hemen onu size göstermek istiyorum. Kameramı yukarı kaldırıyorum ve bakın şimdi yakınlaştıracağım sizin için. Burada Çar 1. Petro'nun imzasını görüyoruz. Sağ tarafta Çar 1. Petro'nun imzası var. Bakınız. Bu da onun sanırım vermiş olduğu bir emir ama alt taraftaki imza kime ait bilmiyorum. Bakın yazıyı da bu şekilde size göstereyim. Bu Çar 1. Petro'nun el yazısı. Yani burada böyle bir belgeye denk gelmek gerçekten ilginç oldu. Bakın burada kelebekleri görüyoruz. Hemen yukarıda da çok ilginç bir tablo var. Alt tarafta gördüğünüz şey sanırım bir timsah. Timsah bir yılanı yemeye çalışıyor ama yılan da timsahın kuyruğuna dolanmış. Ya da timsah e, yumurtaları, daha doğrusu yavrularını yılandan korumaya çalışıyor. Tam emin değilim ne olduğu konusunda. Ama gerçekten ilginç. Bakınız ne kadar değişik bir kıyafet. Değişik bir maske. Bakınız. Eski Türklerin kullandığı deftere ne kadar benziyor. Evet. Ki dediğim gibi de bu arkadaşlar şaman kültürünü yansıtıyor burası. Burası şamanizme ait. Devam edelim bakalım. Yani bu müze gerçekten çok ilginç. Şu sol alttaki sanki eski dönemlerdeki spor organizasyonlarında verilen kupaya benziyor ya. Eğer öyleyse gerçekten çok ilginç bir kupa. 3 numaranın ne olduğunu merak ettim. Evet, bu tabii ki de tahmin ettiğim gibi bir kupa değilmiş ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu müze burası da gerçekten büyük bir müze. Yani Ermitaş kadar olmasa da büyük bir müze. Burada acaba kimi görüyoruz? 11 numaraya hemen bir bakalım. Çar 1. Petro'nun burada bir rölyefini görüyoruz. Bu arada ilk defa böyle bir rölyefe denk geldim. Bakın burada Çince şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum maalesef ki. Çince bilmiyorum. Buradaki bilgilendirmenin notunu okuduğumda bunun bir kılıç olduğunu görüyorum. Hem de metal bir kılıç. İsveç'ten. Bakın size şöyle göstereyim. Ne kadar büyük olduğunu anlayın yani. Belki de hayatınızda hiç bu kadar büyük bir kılıç görmediniz. Devam edelim. Evet. Meşhur kuru kafamız.
Ama bunun beyni de var. Evet, şimdi burada Çar 1. Petro'nun arkadaşlar çalışma bölgesini görüyoruz. Bakın, burada da böyle bir animasyon var. Bakın bu nasıl bir animasyon. Evet, burada Çar 1. Petro Avrupa'yı ziyaret ediyor. Evet, 4 yıl sonra da Petersburg'u kuruyor. Evet, Moskova 9 Mart 1697. Burası neresi ben de bilemedim. Yazı okuyamadım yani. Bakın Mitava burası. Nisan 1697. Königsberg bugünkü adıyla Kaliningrad 1697 yılı. Bakın burada denizciliğin kuruluşunu görüyoruz. Londra 1698. Sanırım burada o, hep onun ziyaret ettiği yerler var arkadaşlar. Evet, animasyonumuz tekrar başa döndü. Bakın size şunları da göstermek istiyorum. Şimdi kameramı bakın bu şekilde aşağıya indirdiğimde tam bu elimle gösterdiğim yerde bir maske görüyorsunuz. Arkadaşlar bu Çar 1. Petro'nun maskesi. Şimdi Rusya'da şöyle bir gelenek var. Ünlü kişiler öldükleri zaman onların yüz maskesi alınıyor. Şimdi Çar 1. Petro öldüğünde bu yüz maskesi alındı. Yani bu maske aslında Çar 1. Petro'nun ölürkenki halini anlatıyor. Bakın. Şimdi burada da İsveç kralı 5. Karl'ın ölümünü görüyoruz. Yani bu maske onun öldüğü anı anlatan maske. Kameramı tekrar yukarıya kaldırdığımda yine Rus İmparatorluğu'nun arması olan ve simgesi olan çift başlı kartalı görüyoruz.
hemen sağ tarafa döndüğümde bakın burada bir ekran var. Şimdi biz buraya dokunduğumuzda bakalım ne göreceğiz.